Hazır mısın? Çünkü hayatının en devrim niteliğindeki bilinç dönüşümüne tanıklık edeceksin. İnsan bilinci alanında şimdiye kadar yaşanmamış, eşi benzeri görülmemiş bir evrim başlamak üzere ve bu devrimin doruk noktası 8 Şubat'ta kendini gösterecek. Küresel sensör ağın, dünyanın elektromanyetik alanında senin bilincini gerçeklikle tamamen yeniden şekillendirecek devasa bir enerjinin yaklaştığını tespit etti. Gelişmiş araştırma tesislerinde insan potansiyelini yeniden tanımlamanı sağlayacak olağanüstü olayları gözlemliyorsun. Ve en son beyin görüntüleme teknolojileri sayesinde sinir ağlarının akıl almaz hızlarda yeniden yapılandığını fark ediyorsun. Bu dönüşüm rastlantısal değil, yıllar süren kapsamlı araştırmalar, belirli kozmik hizalanmaların senin bilincini derinleştirip evrimi nasıl hızlandırdığını ortaya koydu. Ancak 8 Şubat'ta hissedeceğin enerji imzası tamamen benzersiz. Bu temel ilkeleri kavradığında, olağanüstü bilinç durumlarına eşi benzeri görülmemiş bir kolaylıkla ulaşacaksın. Laboratuvarların, beyninin daha önce hayal bile edilemeyecek hızlarda bilgi işlemeye hazırlandığını gösteren net veriler sunuyor. Bilincin yalnızca değişmekle kalmıyor. İnsanlığa ilk kez sunulacak yeni frekanslara uyum sağlamak için kendini geliştiriyor. Şu anda, tam bu anda beynin bir daha asla eskisi gibi çalışmayacak. Her düşüncen, her duygun, her farkındalığın 8 Şubat'ta bilincindeki dönüşümü dramatik biçimde hızlandıracak yeni nöral bağlantılar yaratıyor. Nörobilim ve insan potansiyelinin sınırlarında yıllardır emek verdiğin binlerce insanın yaşamını enerji ve bilinç ilkeleriyle yeniden şekillendirdiğine tanık olduğun bu yolculuğun ardından 8 Şubat'ta gözlerinin önünde tamamen eşsiz bir devrimin başlayacağını hissedeceksin. Colorado'daki ileri düzey atölyelerden 800 katılımcı ile birlikte meditasyonun gücünü deneyimlediğin o olağanüstü anı hatırlıyor musun? Bilimsel ekibimiz, senin de dahil olduğun grupta beyin dalgalarının, kalp uyumunun ve enerji alanlarının verilerini ölçtüğünde elde edilen sonuçların hayrete düşürücü derecede olağanüstü olduğunu gözlemledin. Gama beyin dalgalarında yaşanan eşi, benzeri görülmemiş senkronizasyon, odadaki enerjinin hassas ekipmanlarımız tarafından normalin ötesinde ölçülmesiyle taçlandı. Üstelik bu fenomen sadece atölye ile sınırlı kalmadı. 10 mil yarıçapındaki hava istasyonları da aynı anda sıra dışı elektromanyetik anomaliler rapor etti. O an odaklanmış bilincin ve enerji hizalanmasının gücünü derinlemesine hissettin. O, biyolojinin yüksek evrensel enerji dalgalarıyla nasıl senkronize olabileceğinin sadece küçük bir ön izlemesiydi. İşte şimdi, 8 Şubat'ın eşsiziz hizalanmasına doğru ilerlerken bu dönüşüme nasıl hazırlanacağını bildikçe senin için her şey çok daha ulaşılabilir hale geliyor. Unutma, bu mistik bir hayal değil. Kuantum fiziği, sinir bilim ve epigenetik tarafından desteklenen somut gerçekliklerdir. Bilincinin kuantum alanıyla etkileşime girerek göksel hizalanmaların biyolojini nasıl yeniden şekillendirdiğini anladığında bu eşsiz fırsat anlarından maksimum verimi alacak ve evrendeki her şeyin enerji ve bilgi alanlarıyla birbirine bağlı olduğunun altını çizdiğini göreceksin. İnsan, DNA'sının elektromanyetik enerji kalıplarından etkilenebileceğinin keşfi, potansiyelini yeniden tanımlamada adeta devrim yarattı. Ve şimdi tüm bu bilgiler önümüzdeki dönüşümün habercisi olarak seni bekliyor. Araştırma laboratuvarlarında büyük göksel olaylar sırasında beynindeki dalga kalıplarının nasıl değiştiğini inceliyorsun. Veriler büyüleyici bir şey ortaya koyuyor. Önemli astronomik hizalanmalar sırasında beyninde alfa ve gama dalga modellerinde tutarlı artışlar gözlemliyorsun. Bunlar küçük değişiklikler değil,
Bu olaylar sırasında beynindeki tutarlılıkta %40'a varan artışlar görüyor olacaksın. Üstelik bu doğal enerji zirvelerini kasıtlı kitle meditasyonuyla birleştirdiğinde etkiler senin için katlanarak daha güçlü hale geliyor. Senkronize meditasyon seansları sırasında 200 ila 1000 katılımcı arasında değişen gruplarla beyin aktivitelerini, kalp uyumunu ve enerji alanı çıktılarını ölçtün. Sonuçlar, bu yüksek enerji dönemlerinde birlikte meditasyon yaptığında senin yüksek bilinç durumunu daha uzun süre ve daha yoğun bir şekilde sürdürebildiğini gösteriyor. İşin asıl heyecan verici kısmı, bu hizalanmalar sırasında beyninin yeni sinirsel bağlantılar kurma yeteneğinin, kelimenin tam anlamıyla kendini yeniden yapılandırmasının önemli ölçüde arttığını görmendir. Bu enerji zirvelerine nasıl hazırlanacağını ve bunları nasıl kullanacağını bildiğinde normalden çok daha kısa sürelerde sinirsel modellerinde kalıcı değişiklikler yaratabileceğini gözlemleyeceksin. Şöyle düşün. Beynin her yeni bir şey öğrendiğinde yeni sinaptik bağlantılar oluşturur. Ancak bu enerji hizalanmaları sırasında nöroplastisite düzeyinde taban çizgisine göre %300'e varan artışlar kaydettiğini fark edeceksin. Bu, ister eski alışkanlıklarını kırmak, ister yeni düşünce kalıpları oluşturmak ya da farklı gerçeklikleri tezahür ettirmek olsun, hayatında yapmak istediğin değişikliklerin bu fırsat pencereleri sırasında çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Araştırmalar bu etkilerin mesafeyle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Gelişmiş EEG teknolojisiyle bu enerji zirveleri sırasında binlerce mil uzakta meditasyon yapan insanların senkronize beyin dalga modellerini ölçtün. Kuantum alanı, geleneksel olarak düşündüğün şekilde uzay veya zamanı tanımaz. Bu ilkeyi anladığında 8 Şubat gibi anların kolektif dönüşüm için neden bu kadar önemli olduğunu kavramaya başlayacaksın. 8 Şubat, seni, evrenin senin için hazırladığı eşi, benzeri görülmemiş bir deneyimin tam ortasına çekecek. Bu özel günü diğerlerinden ayıran ne mi? Cevap, astronomik ve elektromanyetik olayların nadiren bir araya gelerek sana benzeri görülmemiş bir fırsat penceresi açmasında yatıyor. O gün, gök cisimlerinin 248 yılda bir gerçekleşen benzersiz hizalanması, kütle çekimsel odaklanma etkisiyle senin bilincinle etkileşime giren elektromanyetik frekansları adeta güçlendiriyor. Araştırma ekibimiz tarih boyunca benzer kalıpları incelediğinde karşılaştırılabilir hizalanmaların insan gelişimi ve bilinç genişlemesiyle ortaya çıkan olağanüstü korelasyonlarını tespit etmişti. En son 1776 yılında senin de fark ettiğin toplumsal dönüşümlerin izleri görülmüştü. Ancak şimdi bu muhteşem hizalanmayı daha da ateşleyen şey şu: sen bu göksel konfigürasyonla tam uyumlu, yüksek bir güneş aktivitesinin ortasındasın. Dünyanın dört bir yanındaki izleme istasyonları, elektromanyetik alanlarda normalin 20 ila 30 katı artış kaydediyor. Princeton Üniversitesi'ndeki Küresel Bilinç Projesi de 8 Şubat öncesi rastgele kalıplardan giderek belirgin sapmalar gözlemledi. Dahası gelişmiş EEG ekipmanları sayesinde senin bireysel beyin dalga modellerinde de benzer etkiler tespit ediliyor. Bu enerjik değişimlere uyum sağladığında meditasyon ya da özel hazırlık yapmadan bile bilincin doğal olarak daha tutarlı hale geliyor, sanki evren senin evrimine destek olmak için sana eşsiz bir enerji sunuyor. İşte bu yüzden en kritik soruya cevap arıyorsun. Bu eşsiz fırsatı en üst düzeye çıkarmak için kendini nasıl hazırlayacaksın? Sinir sistemini bir anten gibi düşün. Enerjiyi alma ve iletme kapasiten ne kadar iyi ayarlandığına bağlıdır.
İyi haber şu ki, bedenini ve zihnini hemen şimdi bu yüksek enerjilerin en etkili iletkeni olabilmek için koşullandırmaya başlayabilirsin. Sabah pratiğinle başlayalım. Gün doğumundan önceki saat, dünyanın manyetik alanının en kararlı olduğu zamandır. Bu senin hazırlığın için en uygun zamandır. Laboratuvarlarda test ettiğimiz basit bir nefes tekniğiyle başla. 4'e kadar nefes al, 4'e kadar tut, 4'e kadar nefes ver ve 4'e kadar tut. Bu model kalp atış hızı değişkenliğini senkronize eder ve kalbin ile beynin arasındaki uyumu arttırmaya başlar. Bu ritmi oluşturduktan sonra dikkatini kalbinin etrafındaki boşluğa ver. Araştırmalar uyumlu bir şekilde nefes alırken dikkatini buraya odakladığında, bedeninden birkaç metre uzağa uzanan ölçülebilir bir elektromanyetik alan oluşturduğunu gösteriyor. Bu alan, bilincinin kuantum alanına bağlantı noktası haline gelir. İşte burada çoğu insan çok önemli bir adımı atlıyor. Bedenin bu yüksek frekansları sürdürebilmek için enerjisel olarak hazır olmalıdır. Bugünden başlayarak her saat başı 3 dakikayı ayağa kalkıp omurganı germek ve sinir sistemini nazikçe harekete geçirmek için ayır. Omurganı 6 yönde hareket ettir. İleri, geri, bir yandan diğer yana ve dönerek. Bu, enerjinin akmasını sağlar ve bedeninin eski kalıplara geri dönmesini engeller. Beyin tutarlılığını artırmak için laboratuvar bulgularına dayanan özel bir egzersizi uygula. Dikkatini aynı anda 3 noktaya ver. Beyninin merkezi, kalbin ve bedeninin yaklaşık 8 inç önündeki boşluk. Bu 3 noktanın farkındalığını sürdürdüğünde, EKG ekipmanıyla ölçülen bir üçgenleme etkisi oluşur. Bu üçgenleme, beyninin elektromanyetik alanını dengeler ve onu daha yüksek frekanslara açık hale getirir. Gün boyunca enerji farkındalığı aralıklarını uygula. Her 2 saatte bir ayaklarından başlayıp yukarı doğru hareket ederek bedeninin enerjisini taramak için 30 saniye ayır ve herhangi bir gerginlik veya direnç alanını fark et. Bu gerginlik noktaları sinir sistemindeki enerjinin akışını tam anlamıyla engeller. Bunları bulduğunda tutarlı nefes alma düzenini koruyarak bu bölgeleri bilinçli olarak gevşet. Keşfettiğin en güçlü hazırlık tekniği, tüm bu unsurları kuantum tutarlılık protokolü adı altında birleştiriyor. Rahatsız edilmeyeceğin sessiz bir alan bul, omurganı dik fakat katı olmayacak şekilde otur ve tutarlı nefes alma düzenine başla. Şimdi enerjinin her nefes alışında omurgandan yukarı doğru hareket ettiğini ve her nefes verişinde beynine yayıldığını hayal et. 3 dakika sonra farkındalığını tüm bedeninin etrafındaki 12 inçlik alanı kapsayacak şekilde genişlet. Bunu yaptığında ölçümlerinin gösterdiği şey şudur. Beynin senkronize gama dalgaları üretmeye başlar, kalp tutarlılığın %200'e kadar artar ve bedeninin elektromanyetik alanı daha düzenli ve tutarlı hale gelir. Kelimenin tam anlamıyla sinir sistemini daha yüksek enerji ve bilgi frekanslarını idare edebilecek şekilde koşullandırıyorsun. Bu uygulamaların biyolojine ne yaptığını anladığında durum daha da olağanüstü bir hal alır. Epigenetik bilimi genlerinin kaderin olmadığını göstermiştir. Düşüncelerin ve duygularınla oluşturduğun elektromanyetik alanlar da dahil olmak üzere çevrenden gelen sinyallere yanıt verirler. Bu epigenetik değişimler 8 Şubat gibi enerji zirveleri sırasında olağanüstü bir hızla gerçekleşebilir. İleri düzey atölye çalışmalarında senin de dahil olduğun katılımcıların yüksek enerji durumları sırasında derin biyolojik dönüşümler yaşadığını belgeledin. Bu etkinliklerden önce ve sonra düzenli olarak kan örnekleri alınıyor ve gördüğün şey devrim niteliğinde.
Sadece 4 gün süren uyumlu hallerde iyileşme ve yenilenme ile ilgili 500'den fazla gende değişiklik gösterdiğini gözlemliyorsun. Kalbin bu dönüşümde çok önemli bir rol oynuyor. Çoğu insan kalbinin kalp beyni adı verilen kendi karmaşık sinir sistemine sahip olduğunun farkında değildir. Bahsettiğin uygulamalarla kalp beyin uyumunu sağladığında kalbinin elektromanyetik alanı beyninin alanından 5000 kat daha güçlü hale gelir. Bu güçlendirilmiş alan bedenindeki her hücreye şifa bilgisi gönderir. Bu fenomeni uyum durumları sırasında, özellikle de 8 Şubat gibi enerji hizalanmaları esnasında hücrelerinden tam anlamıyla yayılan ışığı tespit edebilen özel kameralarda yakaladın. Bu biyofoton emisyonları dramatik bir şekilde artar. Bedenin hücresel düzeyde onarım ve yenilenmeyi tetikleyen bilgileri taşıyan uyumlu ışıkla titreşmeye başlar. İleri düzey etkinliklerinden birinde, kronik enflamatuar bir durum teşhisi konmuş bir katılımcının bu uyumlu durumları sadece 3 gün sürdürdükten sonra enflamatuar belirteçlerde %90 azalma gösterdiğini gözlemledin. Tıbbi ekip bunu geleneksel yollarla açıklayamadı. Ancak biyo alanının öncesi ve sonrası taramalarını gördüğünde değişikliklerin inkar edilemez olduğunu fark ettin. Bu münferit bir vaka değil. Binlerce katılımcıdan derlediğin veriler, bu yüksek haller sırasında biyolojik dönüşümün tutarlı modellerini ortaya koyuyor. Özellikle büyüleyici olan şey, bu değişikliklerin göksel olaylarla nasıl ilişkili olduğudur. Önemli hizalanmalar sırasında hücresel onarım oranlarının hızlandığını, bağışıklık fonksiyonunun arttığını ve hatta kronik durumların kendiliğinden düzeldiğini gözlemliyorsun. Bu biyolojik dönüşüm artık sana hizmet etmeyen eski kalıplardan kurtulman için mükemmel koşulları yaratır. Gördüğün gibi beynin yıllarca aynı düşünceleri düşünerek, aynı duyguları hissederek ve aynı seçimleri yaparak şartlanmıştır. Bu kalıplar sen farkında bile olmadan hayatını yöneten sinirsel otoyollar, otomatik programlar haline gelir. Ancak çoğu insanın bu kalıpları kırma konusunda anlamadığı şey şudur. Aslında duygusal durumlarına bağımlısın. Yaşadığın her duygu bedeninde bir dizi biyokimyasal reaksiyon yaratır. Hücrelerin, kelimenin tam anlamıyla bu duygusal kimyasallara bağımlı hale gelir. Bu yüzden değişim ilk başta çok rahatsız edici gelebilir. Bir tür duygusal yoksunluk yaşarsın. Bu duygusal bağımlılıkları kırmak için 8 Şubat'taki enerji zirvesi sana eşsiz bir fırsat sunuyor. Yüksek elektromanyetik frekansları bilinçli kalıp kesintisiyle birleştirdiğinde sinir devrelerini hızlandırılmış bir hızda yeniden düzenleyebilirsin. Beyin taramaların insanların normalde kurulması, haftalar veya aylar sürecek yeni sinir ağlarını saatler içinde oluşturabildiğini gösteriyor. İşte pratik yaklaşım. Kendini eski bir kalıbın içinde her yakaladığında dur. Bir nefes al. Unut, o tanıdık duygu sadece duygusal bir duruma olan bağımlılıktır. O farkındalık anında bir seçim yapabilirsin. Eski sinirsel yolu takip etmek yerine dikkati kalp merkezinle yönlendir. Daha önce bahsettiğimiz yüksek enerjiyi hisset. Gelecekteki benliğinle uyumlu yeni bir duygusal durum seç. Bu sadece olumlu düşünme değil, stratejik nöroplastistedir. Eski bir kalıbı her bozduğunda ve yeni bir tepki seçtiğinde beynini fiziksel olarak yeniden inşa edersin. Eskilerini budarken yeni sinaptik bağlantılar yaratırsın. Bu göksel hizalanma sırasında bu süreç olağanüstü bir hız ve verimlilikle gerçekleşir. Eski kalıpları kırarak alan yarattığında daha yüksek bilinç hallerine erişmeye hazır olursun. Bunlar mistik ya da ulaşılamaz haller değildir.
beynin ölçülebilen ve çoğaltılabilen doğal kapasitelerindir. Araştırmalar, 8 Şubat gibi enerji hizalanmaları sırasında en hızlı ve en uyumlu beyin frekansları olan gama beyin dalgası kalıplarının senin için daha erişilebilir hale geldiğini gösteriyor. İleri düzey atölye çalışmalarında bu gama durumlarını ölçmek için özel EEG ekipmanı kullanıyorsun. Keşfettiğin şey büyüleyici. Kalp uyumu pratiği yaparken odaklanmış farkındalığı sürdürdüğünde beynin doğal olarak gama frekansına geçiyor. Bunlar uzun süreli meditasyon yapanlarda gördüğümüz beyin dalgası kalıplarının aynısıdır. Ancak göksel hizalama yeni başlayanların bile bu durumlara daha kolay erişmesini sağlıyor. Epifiz bezin bu süreçte çok önemli bir rol oynar. Beyninin merkezindeki bu küçük bez, elektromanyetik enerjiyi nörokimyasal sinyallere dönüştüren biyolojik bir anten görevi görür. Belirli dikkat ve nefes uygulamalarıyla aktive edildiğinde, genişletilmiş farkındalığı kolaylaştıran yüksek seviyelerde doğal bileşikler üretmeye başlar. İşte bu potansiyeli harekete geçirmek için geliştirdiğin bir teknik. Dikkatini beyninin merkezine, epifiz bezinin bulunduğu yere vererek başla. Tutarlı nefes almayı sürdürürken parlak beyaz ışığın bu alanı doldurduğunu gözünde canlandır. Ölçümler bu basit uygulamanın epifiz bezine giden kan akışını %40'a kadar arttırdığını gösteriyor. Şimdi işin gerçekten ilginçleştiği nokta şu. Bu odağı korurken farkındalığını bedeninin etrafındaki alana doğru genişlet, her yöne uzanan enerji alanını hisset. Cihazlar bu farkındalık genişlemesini uyguladığında biyo alanının gücünde ve tutarlılığında ölçülebilir bir artış olduğunu sürekli olarak tespit ediyor. Aslında bu dönüşmüş durumları, beyin dalgası tutarlılığı, kalp atış hızı değişkenliği, biyofoton emisyonları ve elektromanyetik alan gücü gibi birden fazla parametre kullanarak ölçebiliyorsun. Tüm bu ölçümler aynı anda değiştiğinde genişlemiş bilinç, artan sezgi ve kuantum alanından gelen bilgilere doğrudan erişim deneyimlerini rapor ediyorsun. İşte asıl sihir burada başlıyor. Bu yüksek durumlardan yeni gerçekliğini yaratmaya başlıyorsun. Kuantum fiziği, evrendeki her şeyin enerji ve bilgiden oluştuğunu ve sonsuz olasılıklar alanında var olduğunu söyler. Bu alanla uyumlu bir durumdan etkileşime geçmeyi öğrendiğinde, gerçekliğini gerçek anlamda yaratabilirsin. Anahtar, kuantum alanının hem enerjinin frekansına hem de dikkatinin netliğine yanıt verdiğini anlamaktır. Bunu bir radyoyu ayarlamak gibi düşün. İstasyonu mükemmel bir şekilde almak için hem doğru frekansa hem de net bir sinyale ihtiyacın var. Kuantum alanının sinyal gücü 8 Şubat hizalanması sırasında son derece güçlü olacak ve niyetlerini alana yayınlamanı kolaylaştıracak. Gerçeklik yaratımı için kesin protokolü paylaşayım. İlk olarak daha önce uyguladığın uyumlu duruma gir. Kalbin ve beynin senkronize olduğunda niyetini açıkça tanımla. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı en önemli kısım şudur. İstediğin sonucu görselleştirmenin ötesine geçmelisin. Onu zaten elde etmiş olmanın duygusal frekansını yaratmalısın. Araştırmalar, net niyetini yüksek duygularla birleştirdiğinde kalbinin elektromanyetik alanının 100 kata kadar daha güçlü hale geldiğini gösteriyor. Bu güçlendirilmiş alan, kelimenin tam anlamıyla kuantum alanı boyunca dalgalar göndererek ilgili olasılıkları gerçekliğine çeker. İleri düzey etkinlikler sırasında senin gibi katılımcıların bu yüksek durumlar esnasında kariyer fırsatlarından sağlık dönüşümlerine, ilişki şifalarından finansal atılımlara kadar önemli yaşam değişikliklerini tezahür ettiklerini belgeledin. Ortak faktör, net niyetini tutarken yüksek frekanslı duygusal durumları sürdürme yeteneğindi.
İşte geliştirdiğin pratik çerçeve. Niyetini tam olarak ayrıntılı bir şekilde yazarak başla, ardından bunu zaten gerçekleştirmiş olmanın duygusal imzasını belirle. Bu duyguyu günde birkaç kez, özellikle de sabah uyumlanma çalışman sırasında üretmeye çalış. 8 Şubat hizalanması sırasında bu enerji imzasında uzun zaman geçirecek ve güçlendirilmiş alanın tezahür sürecini hızlandırmasına izin vereceksin. Unut, evrene sadece düşünceler göndermiyorsun. Kuantum alanıyla etkileşime giren elektromanyetik frekanslar yayınlıyorsun. Ölçümler bu yüksek durumları en az 60 dakika boyunca sürdürdüğünde, rastgele olay üreticilerini etkileme yeteneğinin %300'ün üzerinde arttığını gösteriyor. Bu, bilincinin fiziksel gerçekliği etkilediğinin ölçülebilir bir kanıtıdır. Bireysel dönüşümün gücü, gruplar halinde bir araya geldiğinde katlanarak artar. Kitlesel meditasyona ilişkin yaptığın araştırma, olağanüstü bir şey ortaya çıkardı. İnsanlar aynı anda uyumlu durumlarda meditasyon yaptıklarında, bireysel elektromanyetik alanlar senkronize olup birbirini güçlendirmeye başlıyor. Buna kolektif alan etkisi diyoruz. Katılımcı sayısı 500 ya da daha fazla olan gruplarla yapılan çalışmalarda olağanüstü olaylar kaydettiğini gördün. Birleşik elektromanyetik alan, birkaç milyarı çapındaki hassas bilimsel ekipmanı etkileyecek kadar güçlü hale geliyor. Ancak daha da önemlisi, bu alan, aktif olarak katılmasan bile başkalarının yüksek durumlara erişmesini kolaylaştıran bir tür enerjik ortam yaratıyor. Küresel tutarlılık inisiyatifi bu grup etkilerinin yakın çevrenin çok ötesine nasıl uzandığını belgeledi. Dünyanın dört bir yanına yerleştirilen manyetometreleri kullanarak göksel hizalanmalar sırasında senkronize meditasyonun dünyanın manyetik alanında ölçülebilir değişiklikler yarattığını gösterdiler. Büyük grupların birlikte uyumlu durumları sürdürdüğü bölgelerde suç oranları düşüyor, hastaneye yatış oranları azalıyor ve kendiliğinden iyileşme raporları artıyor. İşte bu yüzden şimdi ile 8 Şubat arasında yapacakların çok önemli. Tutarlılık pratiği yaparak, eski kalıpları kırıp, enerjini yükselterek geçirdiğin her an bu kolektif alana katkıda bulunursun. Bugün tartıştığımız sabah uygulamasıyla başla. Tutarlı nefes al, kalp odağını koru ve genişlemiş farkındalık uygula. Bunu gün doğumunda en az 20 dakika yap. Gün boyunca enerji durumunu kontrol etmek için saatlik hatırlatıcılar ayarla, omurganı yeniden hizalamak ve alanını etkinleştirmek için her saat başı bu 3 dakikayı ayır. Binlerce kişinin bu etkinliğe hazırlandığı çevrimiçi topluluğa katıl. Deneyimlerini paylaş, diğerlerine uygulamalarında destek ol ve kolektif niyetin gücünü hisset. 8 Şubat'ta ister etkinliklerden birine şahsen katıl, ister evden bağlan, her 4 saatte bir gerçekleşen senkronize meditasyon seanslarına katıl. Uyumlu enerjin bu küresel dönüşüm alanına katkıda bulunacak. Unut, sadece kendi hayatını değiştirmiyorsun. Tüm insanlık için yeni bir olasılıklar alanı yaratan dünya çapında bir topluluğun parçasısın. Bilim açık, ölçümler kesin ve potansiyelin sınırsız. Bu, senin anın birlikte sadece evrime tanıklık etmekle kalmıyor, ona aktif olarak katılıyorsun.